Hani şu sokakta her köşe başında karşına çıkan taksicilerin kutsalı, köyden kente göç etmiş dayının hala ilk günkü gibi çalıştır çalışıyor dediği marka var ya. İşte onun perde arkası derin devleti, gizli dosyası bugün bizde. Ama önce şunu sorayım. Hiç düşündün mü? Bu kadar çok Corolla neden hala trafikte? Yani bazı arabalar zamanla hurda hissiyatı verirken, Toyota'lar neden emekli albay gibi hala dimdik geziyor? Dur. Bugün sana sadece bu sorunun cevabını vermeyeceğim. Bugün sana Toyota markasının karanlık köşelerinde kalmış, çoğu kişinin hiç bilmediği ondan fazla çılgın gerçeği anlatacağım. Ama sadece anlatmakla kalmayacağım. Her bilgiye birkaç tane espri, üstüne 2 doz kültür, yanına da bir used cars keyword'ı atacağım ki YouTube CEO'su da bayılsın, Google'da bizi sevsin. Hazırsan başlıyoruz. Toyota. Ama önce bir halı dokuma makinesiyle başlıyor bu hikaye. Evet. Toyota önce araba değil halı üretiyordu kardeşim. Kurucu Sakichi Toyoda, 1920'lerde Japonya'nın tekstil kralıydı. Halıyı dokuyor, ipliği sarıyor, bobini ayarlıyor ama içindeki ses hep ben araba yapmalıyım diyor. Ve sonra bir gün enough is enough diyor. Bize iplik değil benzin lazım diyerek işi bırakıyor ve otomobil üretimine geçiyor. Yani şöyle düşün. Toyota'nın DNA'sı halı dokuyan sabırla motor yapan zeka arasında bir yerde. Ve evet, Toyota Japonya'da ilk kurulduğunda adını Toyota koymuşlar. Ama sonra bir uyanıklık yapmışlar, o harf fazla oldu ya, uğursuzluk getiriyor demişler. Hop, Toyota olmuş sana Toyota. Neden? Çünkü Japonca'da Toyota 8 vuruşla yazılıyor. 8 de uğurlu rakam, zenginlik ve bolluk simgesi falan. Yani kelime oyunlarıyla şirket kaderi değiştirmiş adamlar. Biz hala oto emrah tabelasına sıkışmışken. Ama esas bomba burada değil. Toyota'nın bir özelliği var ki işçiler üretimi durdurabiliyor. Evet, normalde bizde işçi hattan şaşırsa ağam özür dilerim deyip eve döner. Toyota'da işler öyle değil. Orada bir sistem var. Andon. Yani bir işçi üretimde bir hata gördüğünde hop düğmeye basıyor ve üretim duruyor. Tüm fabrika çat, kilitleniyor. Neden? Çünkü kalite sadece mühendisle değil, montaj hattındaki elemanla da başlar. Bu öyle bir güven ki. Adamlar diyor ki, biz sana güveniyoruz, arabayı senin vicdanına emanet ediyoruz. Bak bu Japon ahlakı bu, bizde olsa Ahmet durdurdu hattı, pazartesiye kadar işsiz kaldı diye haber olurdu. Gelelim hibrit olayına. 1990'lara dünya hala dizelin torkuna sarılmış, benzinli motorun sesine aşık. Ama Toyota ne yaptı? Prius'u çıkardı. Bir yandan benzin, bir yandan elektrik, bir yandan çevrecilik, bir yandan ekonomi. Yani hem doğayı seviyor hem de cebini düşünüyor. Taksi sürücüleri, bu ne ya? Araba mı televizyon kumandası mı? Dedi ama sonra herkes o sessizliğe aşık oldu. Prius'la ilgili şöyle bir efsane var. Çalıştığını anlamak için camdan kafanı çıkarıp egzozu dinlemen gerekiyor. Çünkü o kadar sessiz. Abi çalışmıyor bu diyenlerin çoğu arabayı zaten çalıştırmış ama ses gelmediği için fark edememiş. Ama Prius sadece bir başlangıçtı. Sonra geldi Mirai. Yani geleceğin arabası. Hidrojen yakıt hücreli. Düşün, araba çalışıyor, gidiyor, hızlanıyor. Egzozdan ne çıkıyor? Su buharı. Evet, bildiğin su. Yani senin ikinci el Corolla hala mazot yakarken Mirai bulutu suluyor. Bir gün bir izleyici yazmıştı, open quote, abi bu Mirai ile çay demleyebilir miyiz? Kardeşim, senin fantezini bile karşılayan bir marka Toyota. Close quote. Peki Lexus nedir? Lexus, Toyota'nın takım elbise giymiş, saçlarını geriye taramış versiyonudur. Yani şöyle diyelim, Toyota, Basic Plan, Lexus, Premium Membership. Ama işin ilginç yanı şu, Lexus da Toyota'nın motorunu kullanır. Yani ruh aynı ama gövdeye spa yapmışlar gibi. Corolla ile köy yoluna gidersin, Lexus'la boğaz manzarasında caz dinlersin. Ama ikisinin de kalbi aynı atar. Arıza verme, seni üzmem. Bir de şu üretim meselesine girelim. Toyota öyle bir sistem kurmuş ki adı bile havalı. Toyota Production System. İçinde Kaizen var. Japonca'da sürekli iyileştirme demek. Yani bugün iyiydik, yarın daha iyi olalım. Bizde olsa bugün iyiydik, hadi yarın izin alalım. Ama yok, Toyota'da her gün bir öncekinden daha verimli, daha hatasız olmak zorunda. Bir de just in time diye sistem var. Yani parça geldiği gibi araca takılıyor. Depo yok, yığın yok, bekleme yok. Bizde düğün pastası bile son dakikada gelirken, Toyota'da her şey saniyesine göre planlı. Zaman çizelgesi değil, zaman sanat eseri. Hadi şimdi hızlanalım biraz.
Toyota'nın dünyada ondan fazla gizli Ar-Ge merkezi var. Evet, gizli. Neden gizli? Çünkü adamlar geleceği burada tasarlıyor. Yapay zeka, otonom sürüş, katı hal batarya teknolojileri. Sen hala tape Bluetooth bağlanmıyor diye şikayet ederken Toyota seni sürücüsüz arabayla kahveye götürmeye çalışıyor. Peki bu mühendislik ne kadar patent getiriyor? Tonla. Toyota, otomotiv sektöründe en çok patente sahip şirketlerden biri. Öyle ki 2023'te bile 2800'den fazla patent almışlar sadece elektrikli araçlarla ilgili. Bu ne demek biliyor musun? Sen uyurken adamlar gece oturup vites kolu nasıl daha sessiz oluru düşünüyor. Bizde hala araba LPG mi benzin mi tartışılırken. Bir de toplumsal projeleri var. Toyota sadece araba değil, insan da üretiyor. Trafik bilinci, çocuk eğitimi, çevresel sürdürülebilirlik. Adamlar Japonya'da çocuklara trafik ışığını öğretiyor, bizde hala amcalar kaldırıma park ediyor. Aradaki fark, birinde bilinç var, diğerinde abi 5 dakikaya çıkıyorum. Şimdi gelelim ikinci el Toyota'ya. Neden bu kadar çok tutuluyor? Çünkü adamlar üretirken bu araba 5 yıl gitsin demiyor. Bu araba 25 yıl yollarda olsun, çürüsün ama pes etmesin diye düşünüyorlar. İkinci elde Toyota almak ne demek biliyor musun? Yaş almış ama ruhu genç bir araba almak demek. Yani sen 2025'te 2008 model bir Corolla alırsın, hala fabrika gibi çalışır. Biraz çizik olur, koltuklar hafif tüylü, teypten bazen TRTF açılır ama motor, tank gibi. İkinci el pazarda neden Toyota'ya ölümsüz deniyor? Çünkü o araçların yaşama direnci var. Düşün, bir kaza yapar, tampon gider, far kırılır. Ama motor ben buradayım der. Toyota'nın içindeki mühendislik ruhu arabayı canlı tutar. O yüzden ikinci elde değer kaybı az. O yüzden satışı kolay. O yüzden alırken iç huzur, satarken kafa rahat. Şimdi kardeşim, sen bu videoyu buraya kadar izlediysen artık sen sadece araba bakan biri değilsin. Sen artık otomobil okuyan birisin. Toyota'nın geçmişini, mühendisliğini, kültürünü, sırlarını öğrendin. Ve şöyle düşün, senin elindeki 2009 model Corolla aslında içinde 100 yılın mühendislik tarihini taşıyor. İşte bu yüzden sadece araba değil, hikaye alıyorsun. Sadece teker değil, teknoloji alıyorsun. Ve bu yüzden diyorum ki, abone ol. Çünkü burada sadece hangi araba alınır değil, neden o araba alınır sorusunun cevabını bulursun. Beğendiysen videoyu like'la, yorumlara yaz, sence Toyota'nın en sağlam özelliği ne? Belki senin yorumun bir sonraki videonun konusu olur. Belki de birlikte dünyanın en az bilinen ama en çok satan arabalarını konuşuruz. Unutma, burada araba muhabbeti bitmez. Burada motor susar ama sohbet hiç durmaz. Hazırsan bu metin montaja gider.